ET Motovlog'dan herkese merhaba. Yine güneşli bir havayla karşınızdayım. Hava fazlasıyla sıcak ama hasta olduğum için bu havadan pek fazla yararlanamıyorum diyebilirim. Şimdi bugün bir seri çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda ilk bölümü olacak. Amerika'da trafik kuralları ile ilgili, şehir içindeki trafik kuralları, belki bir bölümde otoyolda uyulması gereken kurallar olarak bir video çekebilirim. Ama öncelik olarak Amerika'daki şehir içerisindeki trafik kuralları, işte dönüş kuralları, ışıklardaki kurallar, bunların üzerinden biraz geçmek istiyorum. Aslına bakarsanız burada mevcut olan kuralların birçoğunu Türkiye için kullanabiliriz diye düşünüyorum ve gerçekten kullanılırsa bazı trafik sorunlarını, trafik problemlerinde üstesinden gelinebilir. Şimdi bugün dönüşler üzerine bir video çekeceğim. Bazı temel kurallardan bahsedeceğim. Işıklarda ne yapılması gerektiği gibi ya da sağa sola dönüşlerde ne yapılması gerektiği gibi. Hatırlanması gereken en önemli şey, bu temel kural olarak düşünülebilir. Yaya her zaman önceliklidir. Bu birinci kural ve bunu asla unutmamanız gerekiyor. İkinci kural, sola dönüşlerde her zaman trafiği keseceğiniz için. Bu ne demek oluyor? Karşıdan gelen trafiğin durmasına neden olacağınız için beklemelisiniz. Yol boşalana kadar bekleyeceksiniz. Sağa dönüşlerde ise akan trafiğe katılıyor olduğunuz için müsait durumda direkt olarak geçişinizi kırmızı da olsa yapabiliyorsunuz. Şimdi buna birkaç tane örnek vereceğim. Mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar örneklemeye çalışacağım. Sadece bilinmesi gereken şey şu, sağa dönüşte eğer kırmızı ışık yanıyorsa size tamamıyla durup sağınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü önünüzü kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü yayaların geçiş üstünlüğü mevcut olduğu için eğer önünüzde yaya geçidinde bir yaya varsa bu dönüşü gerçekleştiremiyorsunuz. Beklemeniz gerekiyor ve daha sonrasında gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu kırmızı ışıkta akan trafiğe katılma, sağa dönüşlerde akan trafiğe katılma durumu İstanbul için pek geçerli değil, biliyorsunuz. Yani ben gittikten sonra eğer yeni bir yerlerde bu uygulama başladıysa o konuda pek bir bilgim yok. Fakat hatırladığım kadarıyla bazı illerde size güvenli sağa dönüş gerçekleştirmeniz için imkan tanıyordu. Kırmızı ok işaretiyle dönüşü gerçekleştirebiliyordunuz. Fakat bu kırmızı ok işareti yanıp sönüyordu diye hatırlıyorum. Tam olarak emin değilim. Fakat bu ciddi anlamda trafiğin oluşmasını engelleyen bir şey. Çünkü birincisi zaman harcıyorsunuz kırmızı ışıkta bekleyerek. İkincisi kuyruk oluyor ve bu oluşan kuyruk yani geride bırakmış olduğunuz trafiği de etkileyebiliyor. Şimdi şu anda sağa dönüş için bekliyorum. Bana kırmızı yanıyor ama herhangi bir sağa dönülmez tabelası olmadığı için, hani kırmızı ışıkta sağa dönülmez tabelası olmadığı için güvenli olarak dönüşü gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bekliyorum, şu anda karşıdan araba geliyor. Bekliyorum. Şu yol müsait ve kırmızıda geçişimi tamamlıyorum. Şimdi dört yollardaki dönüş sistemini açıklayayım. Gördüğünüz üzere bana hala kırmızı yanıyor ve karşı taraf sola dönüşünü gerçekleştiriyor. Amerika'da dört yol ağızlarında ve bazı ışıklarda sensör sistemi var. Bunlar tamamıyla asfalta monte edilmiş durumda. Yuvarlak büyük halkalar. Gördüğünüz üzere araçlar dönüşünü tamamladığı andan itibaren direkt olarak bana kırmızı, yeşil yandı. Amerika'da bunu şu şekilde sağlıyorlar. Demiş olduğum gibi sensörlerle
yaklaşık olarak her ışıkta var, mevcut. Çok trafiğin yoğun olduğu yerlerde bazen olmayabiliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu büyük parlayan halkalar. Şimdi kırmızıdayım, bekliyorum. Beklemek zorundayım. Araçları bekliyorum. Sağımda solumda herhangi bir yaya yok. Mevcut bulduğum, uygun bulduğum trafikte geçişimi tamamlayacağım. Evet, kırmızı yanıyor ve şu anda yol mevcut. Yol boş ve dönüşümü gerçekleştiriyorum. Bu bahsetmiş olduğum sensörler asfalta monte edilmiş durumda. Ve arabaların olup olmadığını anlamaya yarıyor. Arabalar örneğin sola dönüşü tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bana zaten yeşil ışık direkt olarak yandı. Bu neyi sağlıyor? Kırmızı ışıkta saatlerce beklememenizi sağlıyor. İşte bence bunun Türkiye'ye aslında uygulanması gerekli diye düşünüyorum. Neden? Şöyle, biliyorsunuz geceleri özellikle ışık yanıyor ve saatlerce o ışıkta bekliyorsunuz. Hani yol bomboş ve kurallara uyan bir şoförseniz ki öyle olmanız gerekli. O durumlarda yani boşuna zaman kaybetmiş oluyorsunuz ama bu sistemde yol ne zaman boşsa ve hangi araç bekliyorsa o aracın beklediği yöne direkt olarak yeşil ışığı yakıyor. Direkt olarak zaman tasarrufu ve daha da önemlisi yakıt tasarrufu olarak göze çarpıyor. O demiş olduğum sensörler bu işe yarıyor. Araç gerçekleştirdi dönüşünü. Karşı tarafa yeşil yandı ve bu araç dönüşünü gerçekleştirdi. Şimdi bekliyoruz ve yeşil yandı. Şimdi sensörlerle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazen başıma geliyor. Sensörler şu yerde görmüş olduğunuz siyah halkalar. Yani biz motor kullandığımız için de bu sensörler bazen bizi algılayamayabiliyor. Ve bu algılayamama durumunda saatlerce böyle ışıkta bekleyip inşallah arkama bir araba gelir de hani onu algılayabilir diye umut edebiliyorsunuz. Ben öyle 4 kere falan böyle 4 kere ışıkta beklemişliğim vardır. Hani aynı ışıkta bekliyorsunuz böyle sabaha kadar. Biraz sinir bozucu olabiliyor. Şimdi bir diğer konu da bir diğer konu 4 yol ağızlarında eğer trafik ışığı yoksa geçişleri nasıl yapıyoruz? Şimdi bizim Türkiye'de mevcut olan bu dur işareti ve kimsenin durmadığı dur işareti diyebiliriz. Burada çok fazla önemli. Yani burada durmazsanız cinayet yani. Şimdi gördüğünüz üzere sağdan ve buradan yol var ve ben dur işaretinde duruyorum. Birinci olarak o geçişini tamamladı. Şimdi sıra bende. Ben geçişimi tamamlıyorum. Benim arkamdan da diğer araç geçişini tamamlayacak. Burada her şey 4 yol ağızlarında sıralı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani önümdeki araç geçti. Dur yol boş. Hemen arkasından ben de geçeyim. Kurtarırım diye bir şey yok. Her seferde tek bir araç geçişini tamamlayabiliyor. Özellikle dur tabelasının olduğu yerlerde şöyle bir durum söz konusu. 4 yol ağızlarında pek fazla trafik kazası görme ihtimaliniz yok çünkü bu işaretlerin hepsinde insanlar duruyor. Durdukları için de kaza ihtimali inanılmaz düzeyde azalıyor. Belli bir yönü yok. Örneğin aynı anda 4 yola girdiniz araçlarla ve 4 araç da bekliyor. Genelde ilk giren yani ilk duran araç dönüşünü tamamlar normal şartlarda. Fakat 4 araç da aynı anda geldiğinde 4 yol ağzına ana yol hangi araca aitse o araçlar dönüşlerini tamamlar şeklinde gerçekleşiyor. Onun haricinde iki ayrı ara yolun kesiştiği yerlerde de
tamamıyla hissiyat olarak ve tamamıyla şoförlerin inisiyatifine kalmış bir şekilde bu dönüş gerçekleşiyor ama herkes birbirine yol veriyor. O nedenle herhangi bir riskli durum söz konusu olmuyor. Bir de sola dönüşler konusu var. Sola dönüşlerde şu şekilde, eğer size özel, size ait bir sola dönüş trafik ışığı yoksa ve trafik ışığında beklerken yeşil yandığında geçişinizi yapabilirsiniz diyorsa bu şu anlama geliyor. Karşı taraftan akan trafik de devam edecek yoluna ve siz de devam edeceksiniz yolunuza ama ilk başta dediğim gibi sola dönüşlerde trafiği kestiğiniz için her zaman beklemek zorundasınız. Ona bir örnek biraz sonra vereceğim. Onu da göstereceğim. Ama size ait bir yeşil ışık varsa sola dönüş için o zaman dönüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bir U dönüşü yapma durumu söz konusuysa o zaman kontrol etmeniz gereken şey şu. Tabela var mı yok mu? Eğer U dönüşü yapmanızı engelleyen bir tabela varsa U dönüşü yapamazsınız. Ama herhangi bir tabela yoksa U dönüşü her sola dönüşte yapılabiliyor. Şimdi şu önümüzdeki ışıklardan sola dönmek istiyorum. Şu anda yeşil yanıyor. Öncelikle yapmam gereken şey şu görmüş olduğunuz orta alana girmek. Fakat orta alan şu an kesik çizgilere başladığı için girebiliyorum. Şu an yeşil ışık yanıyor her iki tarafa da. Bize ait özel bir ok yok. Trafik akışını engellemedi arkadaş ve geçişini tamamladı. Ben şu anda bilerek biraz daha fazla bekledim. Evet, şu an karşıya gelen biri yok ve geçişimi tamamlıyorum. Şimdi bir diğer konu, soldan gelen trafik boş olsa bile sağdan gelen trafiği kontrol etmem gerekiyor. Türkiye'de bizim yaptığımız, tamam soldan araç gelmiyor, yolun yarısına kadar çıkayım durumu geçerli değil. Çünkü sağdaki trafik akışı durmadığı takdirde siz soldan gelen araçların yolunu tıkamış oluyorsunuz. O yüzden her iki yolun da tamamıyla uygun bir duruma gelmesi gerekli. Şimdi bakın mesela bu ışıkta iki tane tabela var. Biri U dönüşü yapılamaz tabelası. O durumda buradan bir U dönüşü yapılamıyor. Diğeri de sola dönüşte, yeşille sola dönüşte yol ver tabelası. Bu daha demin bahsetmiş olduğumuz trafik akışını engelleme, trafik akışı uygun duruma geldiğinde geçişini tamamla anlamına gelmekte. Şimdi bir diğer mesele, şu anda düz olarak şeridimde gidiyorum. Eğer sola dönmek istiyorsam kesinlikle şu orta alana gelmem gerekiyor. Yani bu sola dönüşü bu mevcut bulunduğum şeritten gerçekleştiremiyorum. Nasıl olacak? Sola dönüş işaretini görüyorsunuz. Sola o şeride girdim. Buradan düz gidemem. Ancak sola dönebilirim. Sola dönüşümü gerçekleştirdim. Eğer mevcut gittiğim şeritte gitseydim sola dönüşümü gerçekleştiremeyecektim. Şimdi Türkiye ile kıyaslama yapılması durumunda aklıma direkt olarak şu geliyor. Sabırsız bir millet olduğumuz için her zaman yol kapma derdiyle uğraşıyoruz. Fakat eğer biraz daha sabırlı olabilsek ve biraz daha fazla tolerans tanısak trafikteki diğer sürücülere, benim kanaatim hem trafiğin daha az olacağı hem de daha az kaza olacağı, kesinlikle daha az kaza olacağıdır. Burası özellikle Kaliforniya eyaleti motor kullanıcıları için fazlasıyla uygun bir yer.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Güvenli sürün. Sağınıza, solunuza dikkat edin. Görüşmek üzere.